Merhaba sevgili dostum, hoş geldin. Bugün sana burun ameliyatı sürecimden bahsedeceğim. Eğer beni tanımıyorsan, kanalıma ilk defa geldiysen, ismim Yaşar Nurullah, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde intern doktorum. Şimdi öğlen arasındayız. Biz de kısa bir fırsat bulup poliklinik odasında bu videoyu çekmeyi düşündük. Bugün burun estetiği sürecimi, bunun sebeplerini konuşacağız. Yaşadığım sürecin öncesini, sonrasını, bu sürede yaşadığım sıkıntıları, sebeplerini anlatacağım. Ve bir de konunun uzmanıyla görüşeceğiz. Beni ameliyat yapan Doktor Abdullah Belada hocamla görüşüp ondan da burun estetiği konusunda sık sorulan soruları soracağız. Uzman görüşünü de bu videoda almış olacaksın sevgili dostum. O zaman hemen başlayalım. Benim aslında burunun estetik boyutu ile ilgili bir sorunum yoktu. Gördüğünüz üzere burnum normal, düz bir erkek burnu. Fakat solunumla alakalı sıkıntılarım vardı. Yani geceleri ağzı açık uyuyordum. Çocukluktan beri bir burun iç mekanik eğrilikten kaynaklı bir solunum sıkıntım vardı. Tabii solunum sıkıntısı olunca konuşma sıkıntısı da oluyor. Hani ses tonumu iyi kullanamıyordum, yeterli kullanamıyordum. Tabii ki görsel olarak da belli bir eğrilik vardı. Bir de bizde genetik sanırım. Babamda da aynı burun eğriliği var. Onun kopyası gibi bende de aynı burun şekli vardı. Ama görsel olarak şikayetçi değildim dediğim gibi. Sadece solunum, ses konusunda rahatsızdım. Hastanede kulak burun boğaz hocamız Abdullah Hoca ile görüştüm. Beni muayene etti. Yaşar dedi, burnun çok kötü durumda. Tamamen neredeyse kapalı dedi. Meğersem burnum %20, %30 civarında nefes almamı sağlıyormuş. Gerisinin hepsini ağzımla yapıyormuşum. Tabii hani insan gözlük takmayınca o şeffaf görüntüyü bilmiyor ya, gözlük taktığında fark edersin. Ben görmüyormuşum dersin. Ben de nefes almıyormuşumu o zaman fark ettim aslında. Hoca muayene ettiği zaman burnunda ciddi bir kemik eğriliği, septum deviasyonu diyorlar buna. Yani burunun o kaide kemiğinde, septumda bir eğrilik olduğunu gördü ve mekanik olarak bunu düzeltiriz dedi. Ama estetik de düzeltilmesini istersen şimdi yapabiliriz. Çünkü şimdi normal ameliyat yapsak ileride estetik ameliyat yaptırmak istersen zorlanırsın dedi. Ben de düşündüm, yapmışken, burnumu açmışken ikisini bir arada elden çıkaralım diye hem septum deviasyonu ameliyatı oldum hem de burun estetiği ameliyatı oldum. Ben daha önceden burun estetiği ameliyatlarına giriyordum. Gözüm çok korkmuştu. Böyle resmen çekiçle şöyle vurup özel aletlerle burun kemiklerini tak tak tak, şak 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 böyle kırıyorlardı. Yani kafatasında kemikler kırıyorlardı. Tabii bu görünce insana biraz korku veriyor. Ama daha sonra anestezide olacağım için hiçbir şeyi takmıyor oluyorsun. Ameliyathanenin soğukluğu, orada titremeler, üşümelerin, heyecanını insan hatırlıyor dönemler ama bu normal zaten tüm ameliyatlarda oluyor. Burun estetiğinin aslında zorlayan, insanı sıkıntıya sokan durumlarından biri şu: eğer gözlük kullanıyorsanız 6 ay boyunca gözlük kullanmamanız gerekiyor. Tabi bazı uzmanlar buna 4 ay 5 ayda diyorlar ama garanti olarak 6 ay gözlük kullanmamanız gerekiyor. Ben de gözlüksüz yaşamımı sürdüremeyen biriyim. Çünkü astigmatım var, miyopum var. Lens de kullanmadım. Hoca dedi ki yapacak bir şey yok Yaşar. Mecbur lens kullanacaksın. Hatta ameliyat kaydımı yaptırırken orada asistan abiyle görüşüyordum. O da burun estetiği ameliyatı olmuştu. Yaşar dedi ben ameliyat oldum. Bir ay falan geçti. Uzak bir yol gidecektim. Araba kullanacaktım. 1 saatlik araba kullandım. Görmüyordum. Mecburen gözlüğümü taktım. Tam da o 1 saatin sonunda diyor burnum şöyle şuradan çöktü dedi. Hani o gözlük burada bası yapıyor ya, oradaki hassas kemikleri, tam daha oturmamış kemikleri çöktürüyor. Ki görünüyordu da zaten adamın burnu gerçekten şöyle bir eğilmişti. Orada çok gözüm korktu yani, dedim ben de böyle olursa bir daha ameliyata giremem. Dolayısıyla gözlük kullanmamaya karar verdim. İşte sonra lens aldım. Lens uyum olmadı yani, çok sıkıntılar yaşadım. Mecbur idare ettim bir şekilde. 5. ayın artık 5. ay geçtikten sonra gözlüğü kullanmaya başladım. Bunun dışında dostum bir gün yatıyorsun hastanede, hatta bir gece yatıyorsun. Ondan sonra kendim çıktım. Kendim araba kullanarak evime gittim. İlk 3-4 gün biraz zor oluyor. Hani geceler uyuyamıyordum. Sürekli burnunu yıkaman lazım. İşte özel aletleri var. Her gün burnunu şöyle şöyle yıkıyorsun, temizliyorsun. İşte ağrı kesici kullanıyorsun. Geceler uykumda sıkıntı oluyordu. İşte 2 saatten bir, 3 saatten bir buz koyuyorsun. İlk haftada yüzüm böyle gerçekten şişiyor, mosmor oluyor. Böyle hani resmen
o filmlerdeki korku şeylerine benziyorsun, oyuncularına. Göz altların şişiyor, burnun şişiyor, yüzün şişiyor. Böyle bir mor bir kafaya dönüyorsun. O insanı korkutuyor. İlk haftalarda hani aynaya bakmamayı tavsiye ederim. Tabii ki tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Herkeste aynı süreç işlemeyebilir. Bazılarında az şişer, bazılarında hiç şişmez. Ama genel olarak ameliyattan sonraki bir hafta içerisinde morluklar, şişlikler oluyor. Ondan sonra zaten normal oluyor. Birinci haftanın sonunda muayeneye geliyorsunuz, kontrole. İşte burnunuzda tamponlar oluyor. Şu kadar bir şey yani. Tampon konuluyor. O tamponları işte doktor çıkardığında gerçekten böyle bir anda beyninin oksijenle dolduğunu, havalandığını hissediyorsun. Böyle beyninde rüzgar esiyor gibi oluyor. O rahatlığı, oradaki nefes alma şeyimi hayatımda hiçbir zaman yaşamamıştım. Tabii bazı insanlarda hemen sonuç vermeyebiliyor. İkinci ameliyata gerek kalabiliyor. Alerjik bir burun tıkanıklığı varsa antihistaminikler, farklı ilaçlar kullanmasına gerek kalıyor. Ama mekanik bir tıkanıklık varsa o mekanikliğe oradan götürüldüğü zaman nefes alma rahatlıyor. Arkadaşım şöyle dedi. Yaşlı dedi, burnundan şu kadar boyutlarında kemik falan çıktı dedi. Bayağı burnumda fazla bir şeyler varmış demek ki. Böyle bir hafta biraz zor geçiyor. Sonradan tamamen normale dönüyor. Bazen seni görenler tanıyamıyorlar. Konuştuktan sonra "Aa Yaşar sen misin?" falan diyorlar. Hani o yüz şişme aşamasında. Bu şekilde bir süreç yaşadım sevgili dostum. Bunu da paylaşmak istedim seninle. O zamanlar YouTube kanalımız yoktu. Olsa keşke direkt ameliyatı çekerdik ama bu konuyla ilgili farklı ameliyat videolar var. İzleyebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince birkaç şematik fotoğraf, kısa video koymaya çalışacağım. Kendi burnum arasındaki farkları da fotoğraflarla videoya eklemeye çalışacağım. Tabii ki burada benim dediklerimden çok daha önemli olan hocamızın dedikleri. Çok detaylı bir araştırma yaptım. En sık sorulan burun estetiği ile ilgili soruları hocamıza direkt uzmanla soracağız ve cevaplarını alacağız. Hadi röportaja geçelim. Abdullah hocamız Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz ana bilim dalında hocamız. Özellikle sizin huzurunuzda da kendisine teşekkür ediyorum. Kendi burnumdan çok memnunum. Nefes almam olsun, görsel olsun çok razıyım. Bugün birkaç soruyu soracağız. Öncelikle hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Yaşar. Sağ ol. Hep iyi olun hocam. Hocam birkaç soruyu ben sizin için derledim. İnternetten de araştırdım. Çok sık sorulan sorular. Rinoplasti burun estetiği dediğimiz bir ameliyat. Temel olarak nasıl tanımlıyoruz bu ameliyatı? Nasıl bir ameliyattır rinoplasti? Rinoplasti ameliyatı kişinin hem estetik hem fonksiyonel açıdan sorunlarını gidermek için yapılan bir ameliyat. Evet. İkisi için de yapılabiliyor. Özet olarak söylemek gerekirse rinoplasti ameliyatı budur. Hocam fonksiyonel olarak derken yani mesela solunum sıkıntısı varsa ya da başka solunumla ilgili sorunlar varsa giderilmesi yönelik Fonksiyonel dediğimiz şey burundan rahat nefes alamıyorsa hasta. Evet. Bununla ilgili sorunları gidermek için rinoplasti ameliyatını yapabiliyoruz. Evet. Estetik açıdan da zaten bildiğiniz gibi bunun şekliyle ilgili problem varsa bunu düzeltmek için yapabiliyoruz bu ameliyatı. Peki hocam bir soru daha çok sık soruluyor. Bu ameliyat yapılınca mesela insanlar daha çok korkuyorlar. İz bırakır mı, yüzümde iz kalır mı diye. İz bırakan bir ameliyat mı, yara izi kalır mı veya ne kadar sürede gider? Rinoplasti ameliyatlarında iki tür yaklaşım şekli var. Evet. Yani bir açık teknik, bir de kapalı teknik dediğimiz iki tane yaklaşım şekli var. Evet. Açık teknikte burnun bu alt kısmından kesi yapıyoruz. Evet. Bu kesiyi yaptığımız için bunun alt kısmında küçük de olsa bir iz kalabiliyor. Ama bu genellikle görsel açıdan rahatsız etmeyen, iyileşme sürecinde neredeyse görünmez hale gelen bir iz haline geliyor bu. Göze çarpmıyor sonra. Göze çarpmıyor. Evet. Kapalı teknik dediğimiz teknikte ise burun içinden yapıyoruz bu Direkt kesileri. deliklerden. Evet, burun deliklerinden girerek bu kesileri yapıyoruz. Evet. Bunda zaten dışarıdan gözüken bir iz olmuyor. Evet. Ama her iki tekniğin de kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunabiliyor. Burada mühim olan hastanın ihtiyacı olan ameliyat şekli nedir? Buna doktorun karar vermesi ve doktorun el yatkınlığı da burada çok önemli. Mesela bende kapalı yaptınız hocam. Evet. Mesela hiç açalım mı diye düşündünüz mü şuradan yoksa ihtiyaç kalmadı mı? Sizde ihtiyaç kalmamıştı. Kalmamıştı. Evet. Peki hocam bir sonraki soruya geçiyorum. Genel olarak hani ağrı ile ilgili soruyorlar. Ağrılı bir ameliyat mı? Bir de ameliyatın süresiyle ilgili soruyorlar. Ne kadar sürüyor ve ağrılı geçiyor mu? Burada nasıl yaklaşıyoruz? Ya bu ağrı konusu kişiden kişiye çok değişiyor. Evet. Bazı hastaların ağrı eşiği yüksek oluyor. Bazı hastaların ağrı eşiği düşük oluyor. Bazı hastalar da şunu duyuyorum. Hocam benim hiç ağrım olmadı diyor. Bu normal bir şey mi diyor. Ama bazı hastalarda burnunda çok ciddi ağrı olduğunu söylüyorlar ama bunlar genelde ameliyattan sonraki 1-2 gün içerisinde ağrı kesicilerle toparlayabilecek düzeyde bir ağrı.
Yani Evet. çok ciddi bir ağrı olmuyor. Süresine gelince bu kişiden kişiye değişiyor. Bazı burunlar vardır. Çok kısa sürede ameliyatla bitirebiliyorsunuz ama bazı burunlar var ki içeride kıkırdaklar eğri, kemik eğri, yani ona birçok müdahale gerekebiliyor. Evet. Ama ortalama bir süre vermek gerekirse yaklaşık 2,5-3 saat gibi bir sürede bu ameliyat bitiyor. Bu bazen 4-5 saate uzadığı da oluyor. Bende de öyle olmuştu Evet. hocam, değil mi? Bazen 4-5 saate uzadığı da oluyor. Evet. Bazen 1,5 saatte bittiği de oluyor. Tamamen burnun şekline, Kişiye yapısına bağlı. bağlı. Evet. Anladım. Bu sürede, ameliyat süresinde hastalar genel anestezi altında oluyor genelde, Evet. değil mi hocam? Genel anestezi hiçbir şeyden altında haberi yapıyoruz. olmuyor. Evet. Ameliyat sonrası süreçte de ilk birkaç gün ağrı olabiliyor dediniz. İsterseniz süreci şöyle anlatayım ben Evet. tam olarak. Yani ben kendi klinik uygulamamı anlatayım. Evet. Burun içerisinde tamponlar oluyor. Burun içerisinde silikon tamponlar 3. gün çıkartıyoruz. Burun sırtında alçı oluyor. O burun sırtındaki alçıyı da 1. haftada çıkartıyoruz ve tekrar şişmemesi için bant yapıyoruz. Evet. O bantta 2. haftada çıkartıyoruz. Yani gözde şişlikler, genelde gözdeki yüzdeki şişliklerin büyük çoğunluğu %90'ı diyeyim 1. haftada geçiyor. Evet, bende de geçti. Evet. Bu burundaki şişliğinde yaklaşık bu kişinin cildine göre değişmekle birlikte %70 gibi bir oranda 1. ay sonunda %70 şişliği de geçiyor. Evet. Hocam, burnun peki hedeflediğimiz tam şekli ne kadar sürede oturuyor? Yani istediğimiz buruna ne kadar sürede ulaşıyoruz ameliyattan sonra? Bu da minimum 6 ay diyebiliriz buna. Ama kişinin cildine göre değişiyor bu. Cildi kalın olan hastalarda bu süreç birazcık daha uzayabiliyor. Burnun tam oturması 1 seneye falan bulabiliyor. Burun kemiklerini burada kırıp şekillendirdiğimiz için burnun üzerine binecek bir yük, Evet. burnu tekrar Çöktürüyor. istemediğimiz bir şekilde kemikleri etkileyebiliyor. O yüzden kemikler oturduktan sonra gözlüğü kullanmak daha faydalı olur. Evet. Tabii bir de bu sürede travmalardan da koruyacağız Tabii, burnumuzu. travmadan da korunmak lazım. Bir de çok ilginç hocam, tam o dönemde böyle burnun sürekli bir yere çarpıyor gibi oluyor. Hani normalde öyle olmuyor sanki ama orada daha çok farkında oluyorsun. Hep bir yere değiyordu burnum gibi hissediyordum böyle. Bilmiyorum, psikolojik herhalde. Belki öyle de olabilir ama gerçekten çarpanlar da oluyor böyle. Evet. Bunu tekrar kırıp gelenler de oluyor. Tekrar Burada düzeltiliyor. dikkat, bu çok nadir oluyor. Evet. Ama genelde hastalarımız şey yapıyorlar, yani ameliyatın ciddiyetinin farkında oldukları için burnunu korumaya çalışıyorlar. Koruyorlar da genelde. Evet. Hocam, bir sonraki soruma geçiyorum hemen izninizle. Ameliyatta yaş sınırı ile ilgili soruyorlar. Mesela kaç yaştan sonra yapılabilir? Hangi yaş aralığında daha uygundur bu ameliyatı yapmak? Kemik gelişimi açısından bakıyoruz biz buna. Erkeklerde 18 yaş, bayanlarda kemik gelişimi birazcık daha erken olgunlaştığı için bayanlarda da 17 yaş sınırını koyabiliriz. Ama biz bayan için de erkek için de 18 yaş üzerinde yapmayı istiyoruz. Çünkü reşit hale geliyor 18 yaşında kişiler. O da bizim açımızdan önemli. Diğer türlü ailesinin de annesinin de onayı gerekiyor. Evet. Ama 18 yaşından sonra kişinin kendi onamı yetiyor. O yüzden bayanda da erkekte de 18 yaşından sonra yapmayı tercih ediyoruz. Hem de yüz gelişimi oturduğu için. Evet. Peki üst yaş sınırı var mı hocam? Yani üst yaş sınırı yok. anladım. Yani fonksiyonel açıdan bir problem varsa bunun üst yaş sınırı yok. Evet. Ama estetik açıdan bir problemse, yani sadece mesele estetikse tabii ileri yaşlarda bu çok biz de tercih etmiyoruz. Yani bu ameliyat riskini almak istemiyoruz. Çünkü yani anestezi veriliyor. Anesteziyle birlikte riskler artıyor. Yaş ilerledikçe ek hastalıklar da olduğu için bunlar ameliyatın riskini artırıyor. Sırf estetik için bunu göze almak istemiyoruz yani. Hocam, peki mesela risk dediniz. Bu mesela kesinlikle bunlar olmalı, kesinlikle bu hastalar olamaz dediğimiz bir sınır var mı? Mesela kimlere yapmaya önceliyoruz? Mesela beni gördüğünüzde ki gerçekten solunum sıkıntım vardı. Senin ancak ameliyat yapabiliriz demiştiniz, öyle düzelir demiştiniz. Mesela bazı işte kronik hastalığı olanlara yapmayabiliyor muyuz? Ya da kimlere yapabiliriz, kimlere yapamayız? O konuda ne dersiniz? Genel anestezi verdiğimiz için genel anesteziye bağlı riskler burada devreye giriyor. Yani genel anestezi riski yüksekse o hastaya ameliyat yapmak çok doğru olmaz. Ama kulak, burun, boğaz veyahut da burunla alakalı özel bir sınırlamamız yok. Hastanın genel sağlığıyla ilgili problem varsa bu bizi sıkıntıya sokabilir. Peki hocam, rinoplasti ile ilgili mesela başka demek istediğiniz önemli notlar var mı? Bizim değinmediğimiz ya da sorularda unuttuğumuz. Teşekkür ederim. Sorular güzel. Evet, ellerinize sağlık. Son zamanlarda bu rinoplasti isteği çok arttı. Evet. Yani sosyal medyanın artmasıyla birlikte
İnsanların görsel kaygıları da çok ön plana çıkmaya başladı. Evet. Bu da hastaların isteğini artırdı. Burada tavsiyem ehil ellerde olmasını isterim hastaların. Çünkü bu ameliyat bir defa yapılan bir ameliyat. Evet. Bazen revizyon cerrahiler gerekebiliyor ama bu ameliyat ehil ellerde olmasında fayda var. Hocam bir KBB uzmanları bir de plastik cerrahlar yapıyor değil mi genelde? İkisi yapıyor. İkisinde de bu ameliyat yapılıyor. Ülkemizde bu konuda çok iyi. Evet, Yani dünyada en iyi ülkeler. Gerçekten. Evet, en iyi ülke Türkiye. Çok güzel. Buradaki doktor arkadaşlarımız dünyanın her tarafında sevilen, sayılan bir Bu işte hekim grubu. ilerlemişler yani. Evet. Kongrelerde falan bakıyorum. Neredeyse konuşmacıların yarı yarıya diyebilirim. Evet. Bizim Türkler. O da bizi çok sevindiriyor bu alanda gelişmiş Tabii ki. olmamız. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bilgileriniz için, emekleriniz için. Ben teşekkür ederim Yaşar. Sağ ol. Arkadaşlar sorularınız olursa yine yorumlara yazın. Ben hocamıza iletirim. Hocamızın Instagram hesaplarını, sosyal medya hesaplarını da açıklamalara bırakacağız. Oradan kendisine yaptığı çalışmaları takip edebilirsiniz. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Sağlıkla ilgili videolarımız devam edecek. Kanalımızda aile sağlık, bilim konulu içerikler üretiyoruz. Desteğini göstermek için açıklamalardan bize yorumlarda desteğini belirtebilirsin. Yorumlarda buluşmaya devam edelim. Videoyu beğenmeyi de unutma lütfen ki daha çok kişiye ulaşsın. Kendine çok iyi bak. Sağlığına çok dikkat et. Allah'a emanet ol.